Bir gecede yazıldı dendi. Bugün yazılmaya başlansa 30 senede bitecek kitabın sırrı neydi? Yapılan incelemelerde tek kişi tarafından yazıldığı belirlendi ama hala sırrı çözülemiyor. Dünya üzerinde bulunan en büyük ortaçağ el yazması. Kitap Codex Gigas nedir? Bu dev kitap pek çok gizem içeriyor. Ortasında yer alan detaylı şeytan resmi ve içeriğinde yer alan diğer karanlık yazılar nedeniyle Şeytan Kitabı Mukaddesi ismiyle Şeytan İncili olarak adlandırılır. Peki bu kitap nasıl ortaya çıktı? Orta Çağ'ın karanlık koridorlarında, taş duvarlı bir manastırda, Münzevi Herman olarak anılan bir rahip bekarlık yeminini bozduğu için ölüme mahkum edildi. Canlı canlı duvara gömülme cezası ile öldürülecekti. Baş rahip tam onu duvara gömerken bir teklif gelir. Bu manastırın belki de tüm Hristiyan dünyasının gördüğü en muhteşem el yazmasını tek bir gece içinde yazacaktır. Rahipler şüpheyle bakışır, imkansız ama adam o kadar kararlıdır ki ona bir şans tanırlar. Gece çöker, rahip odaya kapatılır. Önünde mürekkep, parşömenler, tüyler, kapılar gıcırdayarak kapanır. Dışarıda bekleyen rahipler sessizliğe gömülür. Saatler ilerler. Gece yarısı geçer. Sabaha yakın içeriden garip sesler yükselmeye başlar. Fısıltılar, iniltiler, sanki orada yalnız değilmiş gibi. Bazı rahipler gerilir, kapıdan uzaklaşır ama kimse içeri girmeye cesaret edemez. Süre dolmadan kapılar açılamaz. Şafak sökerken sessizlik geri döner. Vakit dolmuştur. Kapılar ağır ağır açılır. İçeride, yerde baygın halde yatan rahip ve yanında insanın gözünün alamayacağı büyüklükte muhteşem bir el yazması. Kitab-ı Mukaddes rahipler hayranlıkla yaklaşır. Sayfaları çevirmeye başlarlar. Her satır kusursuz, her harf mükemmel ama sonra bir sayfada donup kalırlar. Karşılarında dev bir şeytan portresi. Kıpkırmızı, boynuzlu, dehşet verici. Bunu yazan rahip ruhunu şeytana sattığı için bu kitabı onun yardımıyla yazdığını söyler. Ardından büyük ihtimalle diğer rahipler korkudan onu serbest bırakır. Ve o kitap artık Codex Gigas, şeytanın İncili olarak anılacaktır. Codex Gigas sadece bir kitap değil, tam bir efsane. Kitabın içeriğinde İncil'in tamamı yazılmakla kalmamış. Ayrıca tıbbi terimler, sihirli formüller, tarihi kayıtlar, şeytan çıkarma ritüelleri, karanlık sihir ve büyülerde bulunmakta. Ve o korkunç şeytan portresi. Sanki birisi hem cenneti hem cehennemi aynı sayfalarda buluşturmuş. Modern bilim bu esrarengiz el yazmasının sırlarını çözmeye çalıştı. Ve ortaya çıkan gerçekler efsaneyi neredeyse doğrular nitelikteydi. Kitap 92 santimetre yüksekliğinde, 50 santimetre genişliğinde, 22 santimetre kalınlığında, tam 72 kilogram, 160 eşek derisi, özenle işlenmiş, üst üste yığılmış ve hesaplamalar gösteriyor ki normal bir insanın bu eseri tamamlaması en az 30 yıl sürerdi. Ama efsaneye göre tek bir gecede yazıldı. Kitap tek kişi elinden çıkmış ve yazım hatası yoktur. Kitabın başından sonuna kadar harflerde yazılışında tek bir değişiklik yok. Ayrıca hiçbir yorgunluk belirtisi ve kalemin hareket kabiliyetinde güçsüzlük, yaşlanmaya bağlı azalma da yok. Eserin doğduğu yer Bohemya'nın karanlık toprakları, bugünkü Çek Cumhuriyeti. Podlajice Manastırı adlı bir yerde 13. yüzyılın derinliklerinde bu lanetli kitap hayat buldu. Yüzyıllar sonra 1648'de 30 Yıl Savaşı'nın kanlı son günlerinde İsveç İmparatorluğu manastırı yağmaladı. Codex Gigas'ı bir savaş ganimetiymiş gibi aldılar ve götürdüler. Şeytanla yapılan anlaşma efsanesi sadece bir hikaye değil. Yüzyıllardır insanlar buna inanıyor. Çünkü kitabın başına gelenler tesadüf olamayacak kadar garip. İsveç askerleri kitabı manastırdan alıp Stockholm'e götürürken gizemli ölümler yaşandı. Sebepsiz, açıklanamaz ölümler. Sanki kitap sahiplerini seçiyordu. Kitabı ele geçiren her kişinin başına talihsiz olaylar geldi. Kazalar, hastalıklar, felaketler bir lanet gibi kitapla birlikte yolculuk ediyordu. Hatta kitabı görmek için müzeye gelen ziyaretçiler bile etkilendi. Ruhsal bozukluklar yaşadıklarını, kaygı duyduklarını, huzursuz hissettiklerini bildirdiler. Sadece bakmak bile yeterliydi. Kitabın tam ortasındaki dev şeytan tasviri. Neden orada? Neden bu kadar büyük? Bazı araştırmacılar bunun tesadüf olmadığını düşünüyor. Kitabın kötü bir amaca hizmet ettiğini, yazan keşişin içine gizli şifreler, karanlık mesajlar koyduğunu öne sürüyorlar. Ve daha da rahatsız edici bir detay var. Kitabın bazı sayfaları eksik.
8 sayfa yok olmuş, koparılmış. Peki neden? Efsaneye göre o sayfalarda kara büyü yazıyordu. Orta çağda kara büyü yaygındı ve kilise yetkilileri bu tür içerikleri sansürleyip yok ediyordu. Ama belki de o sayfalar çok tehlikeliydi. O yüzden yok edildi. Ya da belki hala bir yerlerde saklanıyor. 7 Mayıs 1697 Cuma günü Stockholm Kraliyet Sarayı'nda İsveç Kralı 11. Gustav yeni ölmüştür ve odasından bir yangın çıkar. Nedeni belirsiz. Yangın hızla yayılır, tüm sarayı sarar. Panik, kaos. Herkes değerli eşyaları kurtarmaya çalışır, kralın naaşını kurtarılır. Bunun yanında bir uşak 75 kiloluk Codex Gigas'ı alıp sarayın penceresinden aşağı fırlatır. Bu sayede Codex Gigas sadece küçük bir hasarla kurtulur. Tesadüf mü? Yoksa kitap yok olmayı reddediyor muydu? Bugün Codex Gigas, Stockholm Kraliyet Milli Kütüphanesi'nde özel bir koruyucu kılıf içinde saklanıyor. Işıktan, nemden, ısıdan korunuyor. Codex Gigas, şeytanın İncil'i, gizemi yüzyıllar sonra bile çözülmedi. Popülerliği hiç azalmadı. Belki de en korkutucu olan kitabın içindeki o dev portre değil, modern bilimin bile açıklayamadığı o kusursuz yazı düzenidir. 30 yıllık emeği tek bir geceye sığdıran şey sadece bir rahibin azmi miydi? Yoksa o gece o odada gerçekten bir pazarlık mı yapıldı? Kitap hala orada Stockholm'un serin kütüphanesinde bekliyor.